İşte Manisa Spil Dağı'nın atları. Durup durup bana bakıyor. İzmir Körfezi seyir yeri diyor. Ay. Uzak dur. Şu an inanılmaz hissediyorum gerçekten. Yazın Manisalıların yaptığı bu. Yazın bu 40 derece 45 derecelerden kurtulmak için insanlar Spil Dağı Milli Parkı'na tırmanıyor. Biz de tırmanacağız. Araçla dağa doğru tırmanırken Spil Dağı hakkında size bilgi vermek istedim arkadaşlar. Bu Spil Dağı'nın rakımı yaklaşık 1517 metre rakıma sahip arkadaşlar Spil Dağı. Spil ismi de Siplos olarak biliniyor. Mitolojik ismi Spil Dağı'nın. Burada daha önce yaşayan medeniyetler bu şekilde söylüyorlarmış. Tabi şimdi günümüzdeki diliyle de Spil Dağı arkadaşlar. Şöyle bakın, araçla geçtiğim yerden manzarayı göstereceğim şimdi size ama karşıdan da çok araba geliyor, o yüzden gösteremedim. Ama hani göstermek için çok fazla fırsatımız olacak. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Rakımının 1517 metre olması, yani yaklaşık 1,5 kilometre. Şu manzaraya bakın ya. Baksanız abi. Tırmanıyoruz, devam. Bu isim Homeros'un İlyadası'nda da geçiyor arkadaşlar. Yani mitolojik olarak tarihi yüzyıllar öncesine dayanıyor. 1000 yıllara dayanıyor. Milattan önce 12-13 yüzyıla kadar dayanıyor buranın mitolojik tarihi. O açıdan bayağı kıymetli bir noktadayız. Manisa halkı yazın, bilmiyorum, çok fazla tercih edilmiyor. Yazın aslında bazen yasaklar da oluyor buraya tırmanmak için. Şimdi bu manzarayı tırmanırken arkadaşlar dağda göreceğimiz noktalar çok fazla. Viewpoint dediğimiz seyir alanları var. Onları göreceğiz ilk önce. Çok özel bir seyir alanı var ki buradan İzmir Körfezi'ni görebiliyoruz arkadaşlar. Orayı da göstereceğim size. Ama manzara çok iyi. Şöyle göstereyim. Daha da önemlisi arkadaşlar, hani bu Spil Dağı'nın rakımı yaklaşık 1500 metre. Hani birazcık aşkın olabilir. Ama 1200-1300 rakımlarında Atalanı Yaylası var. Bu da Spil Dağı'nı mitolojik olarak da kültürel olarak da simgeleyen bir nokta. Neden? Çünkü burada yabani atlar var. Bakın Spil Milli Parkı'na giriyoruz şu anda. Şöyle bir manzara karşılaşıyor. Araç kamerası da burada arkadaşlar, bu şekilde. Yabani atların yaşadığı yer Atalanı Yaylası. Bunun mitolojik olarak temsili şu: atların özgürce bu alanda yaşaması bunu ifade ediyor. Şimdi bir seyir noktasına geldik ama enteresan bir noktaya geldik. Bunlar yabani keçiler mi peki? Seyir terası bölgesine araçla girmeyiniz. Burada bir mola verelim. İlk seyir terası bölgesine geldik arkadaşlar. Buraya araçla girmemiz gerektiğini söylüyor ve bu keçi kardeşler karşıladı bizi ama şu an bizden korkuyorlar galiba. Manzara da bu arkadaşlar. Daha hani rakım çok fazla değil. Daha belki yarısını bile çıkmadık. Böyle bir yol bizleri bekliyor. Böyle yapılar bizleri bekliyor. Bu seyir noktalarından biri. Şimdi şuradaki terasa gideceğiz. Arkadaşlar tabii kayda almadım. Bu kardeşlerimizin çobanıyla konuştuk. Bu arabada hani orman görevlisiyle birlikte muhabbet ettik. O ilerideki kamelyada 2 tane köpek var. O köpeklerin gerçekten çok tehlikeli olduğunu söylediler bana. Ve gitmemem gerektiğini söylediler. Ben de gitmedim. Nasılsa bir dünya seyir terasımız var. Hani şu manzaradan çok daha iyilerini göreceğiz birazdan. O yüzden çok da acelem yok. Bu keçilerimizin de zararsız olduklarını söylediler. Ama gerçekten şu tatlılığa bir bakın ya. Kardeşimize bak. Umarım güzel çekiyorumdur şu an. Kaçma kaçma. Çok tatlılar ya. Tuhaf tuhaf da bakıyorlar. Hadi görüşürüz. Biz yolumuza devam edelim. Bu yollara çıkmaya devam edeceğiz. Bu manzaraların çok daha iyilerini görmeye devam edeceğiz. Daha yüksekte başka bir seyir alanına geldik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Orman Kanunu.
Spil Milli Park Müdürlüğü'nden bilgilendirme metnimiz var arkadaşlar. Ya şöyle açıklayayım. O gördüğümüz çobanın ve orman ekibinin söylediğine göre Haziran'la Ekim arası bu dağ boyunca, dağ yolu boyunca, ormanlık alan boyunca duraklamak yasak arkadaşlar. Ama hani jandarma gördüğü zaman uyarıyor. Park halinde gördüğü zaman ceza yazıyor. Ama biz tabii riske girmiş bulunduk artık. Şöyle manzarayı göstereyim ben size. Bakın manzaramız bu şekilde. Bütün Manisa ayaklarımızın altında. Birazdan İzmir de ayaklarımızın altında olacak. İlerleyen yerlerde kamelyalarda oturmak da yasak yazın. Haziran ve Ekim ayları arasında. Burada dağ manzaramız. Biz bu yoldan devam edeceğiz. Burayı da göstermek istedim size. Ve şu an geldiğimiz noktada arkadaşlar, bu manzarayla karşı karşıya olduğumuz noktada, Manisa'yı izlediğimiz noktada hava serinlemeye başladı. Gerçekten hani benim görünüşümden anlıyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten hani aşağıda terliyorduk, 45 dereceydik ama şu an hava sıcaklığı düşmeye başladı. Şu an hava gerçekten çok güzel ve eminim ki yukarılarda daha da güzel olacaktır. Devam edelim buraya. Spil Dağı Milli Parkı Manisa seyir yeri. Şu an rakım 750 metre arkadaşlar. At alanına da 11,5 kilometre yolumuz var. Ve geldiğimiz seyir alanı gerçekten inanılmaz esiyor hava bu arada. Seyir alanı bu şekilde arkadaşlar. Buraya çıkıyorsunuz. Buraya araç sokmayın diye de tabela asmışlar. Demek ki daha önce denenmiş. Abi mükemmel. Ya umarım gözümle gördüğüm gibi kameraya yansıyordur. Şöyle 360 dönelim. Manisa manzarası bu şekilde. Yazın tabi orman yangınlarından dolayı buraya çıkışların yasak olması gerçekten Manisa halkını üzüyor olmalı diye düşünüyorum. Çünkü aşağıda hava 45 derece arkadaşlar. Aşağıdaki hava 45 derece, bazen hani 40 derece 45 derece arası gidip geliyor yaz boyunca. En aşağıda gözümüze ter damlayıp rahatsız olurken, en aşağıda sıcaktan çekerken burada serinlemek mükemmel bir duygu. Şu an inanılmaz hissediyorum gerçekten. Çok güzel bir yer ya. Çok beğendim. Hani daha önce de defalarca çıkmıştım ama yani öyle sıcağında buraya çıkmak gerçekten çok farklı hissediyor. Bütün serinliği hissediyorsunuz. Yani yarım saat önce hissettiğim şeyle şu an hissettiğim şey arasında gerçekten bu Spil Dağı kadar fark var. Manisa Sanayi Bölgesi. Burası Yunus Emre arkadaşlar. Manisa'nın ilçesi Yunus Emre. Burası Şehzadeler merkez bölge. Şu karşımızda benim gördüğüm, siz görüyor musunuz bilmiyorum ama bir yol var. O da Manisa'dan terk etmenizi sağlayan yol. Güzergah diyelim. Bakın hemen şuradaki ikiz kulelerin önünden doğru devam ediyorsunuz. Ve Manisa'dan çıkma yolu Akhisar'a doğru gidiyor. Akhisar'dan sonra Manisa'dan çıkıyorsunuz. Buralara da yürümek lazım aslında ama daha en güzel yerlere denk gelmedik. Yani bir yandan da çekiniyorum, acaba jandarma falan gelir mi diye. Şimdi buradan zıplayacağız. İşte jandarma gelmeden de en güzel yerleri görmek istiyorum şu anda. Hava daha da serinlesin istiyorum. O yüzden yolumuza buradan devam edeceğiz. Biraz daha geldikten sonra İzmir Körfezi seyir yerine ulaştık arkadaşlar. Rakımı görüyorsunuz. 1000'i geçtik rakımda. Ya burada bir seyir terası yok ama seyir yeri olarak geçiyor zaten. Şöyle gösterelim düşmeden. Manisa arkadaşlar, bilmiyorum kameraya ne kadar yansıyor ama İzmir Körfezi seyir yeri diyor. Körfez şu anda pervanelerin arkasında kalıyor arkadaşlar. Ben çıplak gözle şu anda görebiliyorum ama kameraya yansıyor mu İnanın bilmiyorum. Ama Zimmerman'dan İzmir Körfezi'nin göründüğü ilk nokta burası. Buranın rakımı 1140. 1140 metreden İzmir Körfezi
Buradan görünüyor. Hava biraz daha serinledi. Güneş tam karşımızda, tepemizde olmasına rağmen gerçekten mükemmel bir serinlik var. Yolumuza doğru devam edelim biz. Yola doğru devam ederken arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Hani 750 metreyi aştıktan sonra 1100 metreye doğru gelirken belki araç kamerasından yakalamışsınızdır bilmiyorum ama yılkı atları çıkabilir tabelalarını görmeye başladık. Atların tabii böyle yollara inmesi için erken bir saat ama umuyorum bir iki tane göreceğiz. Devam edelim. Yani şimdi geldiğimiz bu noktada artık mikrofona ihtiyaç duymadığımı düşünüyorum. Çünkü doğanın sesini de duymanızı istiyorum. Rüzgarın sesini özellikle. Güzel bir alana geldik. Burada böyle kamelyalar var arkadaşlar. 3 tane de bizim haricimizde 3 tane daha araç da var. Yani normalde yasak olan bir dönemdeyiz ama yine de benim gibi yapanlar var demek ki. Yasakları tek çiğneyen ben değilim demek ki. Çok da insanları rahatsız etmeden buradan kamelyamızdan bakalım. Yani şu araçlardan ve karşımızdaki insanlardan da anlayacağımız üzere burası benim Spil Dağı'ndaki favori seyir alanlarından biri. Tıpkı diğer Manisalılar gibi çok net belli oluyor. Manzaramız da bu arkadaşlar. Spil Dağı Milli Parkı'nın uzaktan görüntüsü. Şu karşımızdaki pervanelerin ardında İzmir hafiften görünüyor. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Körfez'ten görünüyor olmasa bile benim favori noktam burası arkadaşlar, Spil Dağı'nda. Gerçekten muazzam bir yer. Ben arkadaşlar buraya yıllar önce, belki 10 yıl önce veya 8 yıl önce çıkmıştım. Yazın yine bu aylarda gece 3 sularında çıkmıştık buradaki arkadaşlarımızla ve gerçekten yani yazın Manisa 45 dereceleri, belki bazen hani 45'in üstü 50 olmasa da 47-46'yı gördüğü zamanlarda bile gece burada hırkayla duramıyorduk. O kadar soğuk oluyor. Ama şu an gündüz vakti için bence çok ideal bir nokta olduğunu düşünüyorum. Burası Manisa merkezimiz. Kamelya komşularımız. Geniş açıdan da onlara çaktırmadan kadrajı alabiliyorum. Böyle körfezi çekiyormuş rehberisi yaparak. Ama çok güzel bir havası var gerçekten ya. Bayıldım ben buraya. Burada biraz mola. Şimdi bu kamelyamızdan manzaramızı izledikten sonra şuraya doğru bir gidelim bakalım oralarda ne var ne yok. Biz tabii buraya kadar ulaştık arkadaşlar. Şu virajı aldıktan sonra karşıda görünen yoldan devam edeceğiz yolumuza. At alanı yaylasına doğru çıkmayı deneyeceğiz. Bakalım at görebileceğiz mi bugün? Yılkı atlarını yakından görebilecek miyiz? Ama hani gürültüden kaçtıklarını söylüyor. O yüzden akşam saatlerinde ve sabahın erken saatlerinde daha çok kendilerini gösterdiklerini söylüyorlar. Hiking yapmak için de çok güzel yollar var buralarda. Burası bizim geldiğimiz yol. Karşısı da çıkacağımız yol. Bakın bir araç tırmanmış, geri bile dönüyor. Güzel abi, 10 numara yer. Biz şimdi buradan yolumuza dönelim. Aracımıza binip o aracın geldiği yoldan devam edelim. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Daha yola devam ediyoruz ama karşıda ilk atı gördüm arkadaşlar. Umarım siz de görebiliyorsunuzdur. Şöyle biraz zoom yapmayı deneyeyim. Maksimum zoom'da bu ama hani istediğimiz şeyi çok daha yakından görebilmekti ama buradan görmek bile beni çok mutlu etti arkadaşlar. Şu an telefonun kamerasını kullanıyorum. Bakın. Görüyor musunuz atı? Görüyor musunuz atı şu anda? Bak kuyruğunu sallıyor. Ya çıplak gözle çok daha iyi görünüyor ama
İnanılmaz uzak bir mesafede arkadaşlar. Bakın şimdi normal çekim alacağım 1x'e. Farka bakın. Görüyor musunuz? Acayip. Umarım çok daha fazlasını görebiliriz. Yola devam. Maalesef hani saat 6 olduğunun farkında değildik ve saat 6'da böyle kapalıymış. Oraya giriş yapamadık ama yani yine bir alanda şöyle tam karşımızda yabani atları görüyoruz yine uzaktan. Ha, biraz daha yaklaşayım ben buradan. Umarım başımıza da bir şey gelmez ama çoğalmış. Az önce ilk gördüğümüz yerde kahverengisini, siyahını görüyorum. Yılkı atı diyorlar bunlara. Daha önce, yıllar önce gece 3'te geldiğimizde ışıklarla, fenerlerle dikkat çekip atları görüyorduk ama bu saatlerde görmesi gerçekten imkansıza yakın normalde. Burada bastığım yerlerde de çok fazla kurumuş at pislikleri de var. Yani buralarda yaşantı var atlar için. Rüzgar sesi rahatsız ediyor mu bilmiyorum ama abi şuraya bakın. Daha yakındakiler de var. Görüyor musunuz? Bak şurada. Hemen şurada bakın. Şuralara doğru bakın arkadaşlar. Göreceksiniz. Buradan bir zoom deneyelim. Bakın bir tane aşağıda var. Bir tane yukarıda var. Biraz daha gidelim madem. Şu alanda var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir de telefon kamerası deneyelim. Burası dağın zirvesine giriyor. Arabayı karşıya park ettim. Ve önümde bakın. Nasıl gösterebilirim? Şöyle yakınlaştırdım. Bakın görüyor musunuz? Bir tane altta ufacık şurada. Bir tane de burada var. Hemen karşıda da şunları görüyoruz. Abi 1, 2, 3, 4, 5 tane birden. 5 tane yılkı atı bir arada. Yabani atlar Spil Dağı'nın zirvesini çok seviyor. Buralarda yaşıyor. Ya bu mesafeden bir de izleyebilmek çok keyifli gerçekten. Buradaki kardeşlerimizi de görüyorsunuz. Şöyle biri burada. Diğeri hemen onun yukarısında kendi hallerinde bu serinliğin, bu sıcakta, bu serinliğin tadını çıkarıyorlar. Harika. Atları burada kendi ortamlarında yalnız bıraktıktan sonra devam edeceğiz. Spil Dağı'nı tekrar keşfetmiş oldum. Yabani atları da özellikle. Yani atları da özel bir ilgim de var. Sizin var mı bilmiyorum. Yorumlarda söyleyin. Yani özellikle Ege bölgesinde yaşayanlar, İç Anadolu'da yaşayanlar, hani Manisa'ya çok uzak ortamlarda yaşamayanlar gelmelerini öneriyorum buraya. Gelin görün abi, mükemmel bir doğa, harika bir ortam ve bu at kardeşlerimizi de muhakkak izleyin. Uzaktan böyle uçsuz bucaksız bir yerden arabaya yaslandık, izliyoruz atları. Gerçekten muazzam bir ortam. Ben ilk defa keşfetmiyorum ama sizin de keşfetmenizi istiyorum. Gelin izleyin buraları. Ya burada atların olduğu alanın arkasındaki de şu yapı da uzaktan mükemmel görünüyor. Kameraya nasıl yansıyor bilmiyorum ama şöyle bir tık daha içeriden açıyla çektiğimiz zaman harika görünüyordur diye düşünüyorum. Doğasıyla, ortamıyla, canlılarıyla gerçekten büyüleyici bir yer arkadaşlar ya. Şimdi buraya yakın çevrede orman yangını izleme kulesi varmış. Oraya doğru gideceğim şimdi, bakalım orada ne bekliyor bizi. Belki yol üstünde tekrar atları görürüz. Buradan devam. Manzaramızdan devam ediyoruz arkadaşlar. Şu bilgiyi de vereyim. Hani rakımdan bahsettik, 1500 metre yani 1,5 kilometre deniz seviyesinden yüksekliği buranın. Burada yaşayan atlar Manisa şehir merkezine 35-40 kilometre civarı uzaklıkta yaşıyorlar. Tabii bu bahsettiğim uzaklık yol boyu uzaklık. Hani dağın yamaçlarında, ormanın içinde belki mesafe değişiyordur ama aha, çok yakınındayız. Çok yakındayız. Çok güzelsin. Gitme.
Gitme. Bak burada da var. Bak yukarıdaki. Onun da rengi çok güzel. Gitme. Gitme. Üstümüze doğru geliyor. Saldırgan mı oluyor acaba bunlar, bilmiyoruz ki. Şu bakışa bak ya. Harika bakıyorsun. Nereye gidiyorsun ki? Durup durup bana bakıyor. Allah Allah. Pişt. Pişt. Vay. Utandı. Hala bakıyor. Bak üstte bir iki tane daha var arkadaşlar. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Baksanıza. Of, üsttekinin yürüyüşündeki asalet. Muazzam. Harika bir şeysiniz siz ya. Çok güzel denk geldi. Demek ki saat 6'dan sonra gelmek lazım buralara. Bak üstteki de, hemen bir üstteki de böyle bir iki adım atıp duruyor. İlgilerini çekebildik. Hiç de saldırgan durmuyorlar ama. O zaman görüşürüz beyler. Allah'a emanet. Yol kenarında bir grup daha denk geldi arkadaşlar. 2 tane var. Ama bir tanesi ağacın arkasına saklandı. Diğerini görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Tabi burada çok net belli olmuyor ama zoom yapmak durumunda kalacağız. Bakın. Burada bir tanesi çok uçtan görünüyor, kuyruğu görünüyor ama... Yani benim şahsi fikrim arkadaşlar, onu söyleyeyim size. Tabii ki muazzam hayvanlar, hayvan canlısı da bir insanım, herkes gibi. Ama böyle hayvanları, yabani hayvanları kendi ortamlarında görmek çok daha keyifli. Bu keyfin tadını çıkarıyorum. Siz de gelin çıkarın muhakkak. Baksanıza abi. Az öncekiler daha iyiydi, böyle hemen dibimizdelerdi ama bunlar biraz uzakta, idare edeceğiz. Ama ilk gördüğümüz atın uzaklığından şu aşamalara gelmek çok keyifli gerçekten. Biz yolumuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar Yangın Gözetleme Kulesi Çör Çör Spildağı Milli Parkı diye bir tabela var. Buradan şu yola doğru devam edeceğiz ve kuleye çıkabilecek miyiz hiçbir fikrim yok inanın. Buradan buraya kadar geldik. Aşağıda ilk başta gördüğümüz kamelyalar var. Burası Milli Park'ın dönüş yolu arkadaşlar. Buradaki yol ayrımına girmemiştim. Şimdi gireceğim. Kuleyi ziyaret edeceğiz. Eğer tabii edebilirsek. Bakalım nasıl bir tecrübe olacak. Kulemizin önüne geldik arkadaşlar ama araçtan inemiyorum. Neden mi? Bu yüzden. Bu yüzden inemiyoruz. Burada bu kardeşlerimizin, köpek kardeşlerimizin çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar. O yüzden inmeyi tercih etmedim. Ama görüntümüz bu. Kameraya işte ne kadar yansıyor bilmiyorum ama ben bu pervanelerin arkasında İzmir'i görebiliyorum arkadaşlar. Tam şu alanda görebiliyorum. Umarım siz de görüyorsunuzdur. Tabii güneşin ve havadaki birazcık sis bulutunun etkisiyle kameraya yansımıyor olabilir ama gerçekten İzmir'i ve Körfez'i buradan, bu mesafeden görüyorum arkadaşlar. Siz de muhakkak gelin görmeye. Ne oldu? İneyim mi? İneyim mi? İnebilir miyim? İnmemeyi tercih ediyorum. Ben biraz manzaranın tadını çıkarayım o zaman. Yani şöyle göstereyim size. Kulede üstte koltuk var, soba var. Buranın bekçisi de olması lazım normalde ama şu an görünürde kimse yok. Peki görünürde kimse yokken bu hayvan burayı nasıl buldu? Şimdi yukarıdan aşağı biri indi arkadaşlar. Merhabalar diye ses verdim ama boşladı direkt.
Cevap vermedi ve içeri girdi. Kuledeki bekçiyle konuştum. Kendisi köpeğin zarar vermeyeceğini söyledi. O yüzden araçtan ineceğiz bakalım. Baksanıza rüzgardan kapı geri gelmiyor. Oo. Gerçekten değil. Gerçekten değil. Şu atmosfere bakın ya. Mükemmel bir rüzgar esiyor. Köpek kardeş kulenin önünde. Bakalım gelecek mi bize doğru. Çok sırlaşmasa bari. Ama muazzam. Yani mikrofonu da bilerek takmıyorum bu arada arkadaşlar. Doğanın sesini duyun istiyorum. Özellikle şuradan bir kuş türü gürültüsü geliyor ki dinleyin abi. Burası Manisa tam. Karşımız İzmir. Bu arka tarafta İzmir. Yukarı çıkmaya izin verir mi acaba peki? Çıkarıyorum. Siz de gene çıkın. Köpek kardeş ne yapacak acaba? Çok merak ediyorum. Kuleye çıkmaya izin istemeli miyiz peki? Bizi kilitlendi orada. İnanılmaz esiyor. Bakın 1500. Kendini izleme kulesindeyiz. Yani Spil'de açık ortam manzara olarak en beğendiğim yer şu an burası. Gerçekten muazzam görünüyor. Alan da çok kıymetli yani. Yani buraya en az ne bileyim 10 tane belki 15 tane araçta sığar. Böyle bir yer bizim köyde de vardı. Bizim köyde de böyle yangın izleme kulesi vardı. Çocukken çok çıkardık. Burada ne isterseniz var. O yüzden çok enteresan. Baksanıza. Burası Manisa'nın bir bölgesi. Burası dağlık alan. Adı çok büyük buralarda. İzmir'i görüyorsunuz abi. Daha ne olsun ya. İzmir. Yani güneş de çok yanlış açıda. Yani keşke şu taraftan bir yerden olsaydı da görüntüyü net olarak alabilseydim şu kısmı. Ama tam orada yani. Rüzgar sesi umarım rahatsız etmiyordur sizi. Ne oldu ki? Ne istiyorsun ki? Uzak dur. Olmaz. Oy. Uzak dur. Gidiyorum ben. Keyifli geldi. Gidiyor. Köpecik. Geri dönüyor. Spil böyle bir yer arkadaşlar. Buradan size aktaracaklarım bu kadar. Spil Dağı'ndan size söyleyeceklerim ve göstereceklerim bu kadardı. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Nasıl buldunuz bu ortamı? Burayı gelmek istiyor musunuz? Sizi teşvik edebilir miyim acaba? Özellikle mesela yaşayanlardan muhakkak yorum bekliyorum. Güneş de tam karşımda bana bakıyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi görüşlerinizi, fikirlerinizi, önerilerinizi, sorularınızı hem yorumlardan hem Instagram hesabımdan benimle paylaşabilirsiniz. Sorunuz varsa özellikle. Onu da aşağı bırakmışımdır muhakkak. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğeni atanlara gerçekten minnettarım. Bu videonun bir kişiye daha gösterilmesine olanak sağlıyorsunuz beğeni olarak. Çok sağ olun. Bir sonraki hedef artık neresi olur bilmiyorum. Yine Manisa mı olur? Veya bilmiyorum. Sürpriz olsun. İpucu da vermeyeyim. Yani nereleri görmek istiyorsanız bunları da yorumlarda bırakın ki fikir alışverişi veya Instagram'dan söyleyin. Fikir alışverişi yapalım sizlerle. Bir sonraki durak neresiniz? Güzel bir kendinize iyi bakın. Buradan ayrılırken atlar karşımıza çıktı. Harikasınız ya. İşte Manisa Spil Dağı'nın atları. Şu küçük yavrucağa da bir bakın. Tay mı deniyor buna? Baksana.
Muazzam durmuyor ya. Önlemimizi alalım. Abi şu küçük aşırı tatlı ya. Bak ayağına takılmış bir şey onun. Bak ayağına takılmış bir şey, yürüyemiyor, zor yürüyor. Küçük olan çok tatlı gerçekten ya. Lan gitmeyin ya. Aynadan izleyelim.